Dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Görmüş olduğunuz bu güzel battaniye nasıl yapılır sizler de merak ediyorsanız hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Malzeme listemize gelecek olursak ip ilk öncelikle nasıl bir iple bu çalışmayı yapmak istiyorsunuz buna karar verebilirsiniz. Özellikle arta kalan ipleriniz varsa rengarenk yine bu çalışmayı rengarenk iplerle de yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi ebruli bir ip tercih edebilirsiniz. Ben bu markanın ipini kullandım. Biraz kalına yakın bir ip, 200 gramlık ipimiz. Bunu bu şekilde yumaklar haline getirdim. Yani ebruli bir ip olduğu için siz isterseniz bunu yapmayıp direkt de örebilirsiniz. Yani motifinizde hiç renk ayrımı yapmadan da yapabilirsiniz. Ya da tek renk kullanabilirsiniz. Ya da evde arta kalan ipleriniz varsa bu ipleri değerlendirmek için de yine çok güzel bir motif olacağını düşünüyorum. 2,5 numara tığ ve makasa ihtiyacımız var. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle hemen bir tane ilmeğimizi oluşturduk. 5 tane zincir çekiyorum. En baştaki zincire batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle yani her ikisinin içerisinden geçiriyorum. Bunu da öne doğru alıp bir zincirle kilitliyorum. Yukarı çıkışlarda isterseniz 3 tane zincirle de çıkabilirsiniz ya da benim yaptığım yöntemle yukarıya çıkabilirsiniz. Ben şu şekilde çıkıyorum. Hemen bakın ilmeğimi tığımın altına ipimi alıyorum. Şöyle bir ters çeviriyorum. Ve ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde yukarıya çıkmış oluyoruz. Tekrar yapalım. İlmeğin boyu kadar bıraktım. Tığımı ipin altına aldım. Ters çevirdim. Ve birlikte ördüm. Bundan sonraki işlemlerimizde hep üçlü trabzanlar yapıyoruz. İkili trabzan yapmayacağız. Yani ilmeğimizi batırıyorum. 1, 2 ve 3 çektikten sonra arada 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı bu 5 tane zincirin içerisine ilmeğimi battım. 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Tekrar bu ipimi de kesmiyorum. İçeride kaybediyorum. Batıyorum. İlk önce tekli alıyorum. Daha sonra ikili alıyorum. Daha sonra tekrar ikili alarak ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2. 2 tane ikişerli trabzanım oldu. Bundan 8 tane yapmamız lazım. Hemen 2 tane zincir çekiyorum ve buraya 8 taneyi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane oldu. 2 tane zincir çekiyorum ve ilmek kaydırma yöntemiyle bağlayacağım. Bu en baştaki yukarı çıktığımız ilmeğin tepesine geliyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle yani bu çıkarttığım ilmeği diğerinin içerisinden geçiriyorum. Ve tekrar yine ilmek kaydırma yöntemiyle şu tepelerinden buradaki boş halkanın içerisine gelip bir tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Bakın gayet güzel bir ortamız oluştu. Nereden çıktığımız bile belli değil. Zincirli çıkmayıp benim yaptığım gibi çıktığınız zaman çıkış yeri belli olmuyor. Tekrar yukarıya çıktım. Yine bir miktar boşluk bıraktım. Bakın uzun bıraktım. Sonrasında arkaya ipimi alarak tekrar bir tane üçlü trabzan yapmak için yukarıya çıkıyorum. Üzerine ilmek attım. Yanına 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Burada köşe oluşturmamız lazım. 3 tane oldu. Araya 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, ve 3 tane oldu. Aralarda hep ikişer zincir yapacağız.
Sadece şu köşelerde 3 tane zincirle devam ediyorum. Aralarda 2 zincir. Tekrar 2 tane üçlü trabzanın arasındaki bu boşluklara tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane üçlü trabzan yaptım. Yine 2 tane zincir yapıyorum. Buradaki yaptığımız köşenin aynısından buraya da yapıyorum. Tekrar 3 tane üçlü trabzan, arada 3 tane zincir çekiyoruz. Burada bir köşemiz oluştu. Burada arada 3 tane üçlü trabzanımız var. Tekrar bir köşemiz oluştu. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum ve tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar köşe yapıyorum. Tekrar 3 tane üçlü trabzan, tekrar köşe, tekrar üçlü trabzan. Yani 4 tane köşe olması lazım. Bu sıralamayı yapıyorum. 1 2 3 4 tane köşe yaptım. Üçlü trabzan, arada 2 zincir, tekrar bu köşedeki yukarıya çıktığımın tepesine batarak ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. İkinci sıramızda bu şekilde gelmiş olduk. Tekrar bu tepelerinden ilmek kaydırma yöntemiyle ilerliyorum. Ve tekrar bir tane zincirle kilitliyorum. Tekrar biraz daha uzatıyorum ve tekrar yukarıya çıktık. Tekrar burada yine köşemizi gerçekleştiriyorum. Yani yanına 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincir. Tekrar içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşelerde 3 tane zincir, aralarda 2 tane zincir. 2 tane zincir çektim. Şimdi şuradaki 3 tane üçlü trabzanımız var. Hemen yanlarındaki boşluklara 2'şer tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 Tekrar ilmeği attım. 3 tane üçlü trabzanın da hepsinin de tepesine batarak birer tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar üzerine ilmek attım ve tekrar buraya da yine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Hemen göstereceğim. 3 tanenin üzerine 3 tane yaptım. Aralarda da 2'şer tane üçlü trabzanım var. Burada zaten köşemiz vardı. Burada yine köşemiz olacak. 3 tane olanların üzerine de 3, 5, 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu haliyle bile gerçekten güzel durdu. Köşelerimiz hep aynı şekilde olacak. Devam ediyoruz. Üçlü trabzanlarımızın üzerine 7 tane üçlü trabzan yaptık. Köşemizi yaptık. 2 zincirle geldik ve tekrar en baştaki ilmeğimizin tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle bağlayıp tekrar ortaya geliyoruz. Ve tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve yine buraya köşemi yapıyorum. Artık modelimizi bu adımda kurmaya başlayabiliriz. Köşemizi yaptık. 2 tane zincir çektim. Buradaki hep bu yanlardaki boşluğa hep 2 tane zincir, 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi burada 7 tane bizim üçlü trabzanımız var. 3 tanesinin üzerine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Yani toplamda 3 tane burada, 2 tane de burada, 5 tane üçlü trabzanımız oldu. Şimdi popcorn olarak ifade ediliyor. Fıstık da diyebilirsiniz. Buraya şimdi popcornlarımızı yapacağız. Bunun için aynı yuvaya 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2
Tekrar 3. Bu popcorn ya da fıstık denilmesinin sebebi tamamıyla hepsini bir alış tarzından kaynaklı. Bazısını tığda toplayarak alıyorsunuz. Bazısını bu şekilde aynı yere ilmekler atarak, trabzanlar yaparak yapıyorsunuz. Tek farkı bu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olduktan sonra aynı yuvaya tığımı en baştaki 5.'ye, bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye batırıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum ve bunun içerisinden geçirip bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve yanındaki hemen burada 3 tane üçlü trabzanımız var. Burada 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bu boşluklarda her daim 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Tekrar köşeye geldim. Köşemi yapıyorum. Tekrar buradaki 7 tanenin üzerine buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani boşluğa 2 tane üçlü trabzan, 3 tane üçlü trabzan, aynı yuvaya 5 tane üçlü trabzan yapıp en baştakine tığımızı geçirip ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Böyle top şeklinde bir ortaya popcornumuz çıkıyor. Yanına tekrar 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir ve tekrar köşe. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ben bütün sırayı tamamladım. Başa geldim. Tekrar yukarıya çıktım. Köşemi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum ve tekrar buradaki ortaya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bundan sonraki süreçlerde her defasında bu popcornlardan önce şuradaki kısımda 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Yani toplamda burada 6 tane üçlü trabzan olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buradaki popcorn'un sağına ve soluna birer tane daha popcorn yapacağız. Hemen burada bakın. İlk buradakine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye geliyorum. Tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi hemen buradaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıklaştırıyorum ve bir tane zincir çekerek hemen bu popcorn'un yanındaki bu üçlü trabzanın tepesine, yani şu kısma 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 5 tane üçlü trabzan yaptım. Yine başlangıcın tepesine geldim. İlmek kaydırma yöntemiyle geçirdim. Bir zincirle kilitledim. Bir tane zincirle de yan tarafına hemen burada 4 tane üçlü trabzan olması lazım. 1, 2, 3 ve 4. Köşeye gelmeden önceki bu boşluğa her defasında 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve daha sonra yine 2 zincir çekerek köşemizi oluşturuyoruz. Bu sırada da bir tane olan popcornların üzerine 2 tane olacak şekilde bütün her tarafı dolanıyorum. İkili popcornlarımızı da yaptık. Yine yukarıya çıktım. Köşemi yaptım. 2 tane zincir çektim. Şimdi 3 popcorn'a geldi sıra. Tekrar bu araya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi burada tam şu köşeye bakın şuraya, yani şuradaki en sondaki trabzanın tepesine popcornumuzu yapacağız. 1, 2, 3, 4. Yani şuradaki ilkine atlayıp ikinciye üçlü trabzanımı yapıyorum.
Bundan sonra eğer buralarda da bu başlangıçta da yaparsak o zaman 3, 4, 5, 6 şeklinde gidecektir. Yani şuradaki sıralamamız. Sadece ilk başta şu kısımda 5 tane olacak. Artık bundan sonraki kısımlarda 6 tane üçlü trabzanımız olacak. Yani bu sıralamamız hep aynı şekilde gerçekleşecek. 2, 3 ve 4. Şimdi buraya yine bir tane popcorn yapıyorum. Sıkılaştırdım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu iki tanesinin arasındaki bu boşluğa 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Modelimiz aslında gayet basit. Yapımı kolay ve zevkli. Hemen buradaki popcorn'un hemen yanındaki üçlü trabzanın tepesine yapıyoruz. 5 tane yaptım. Tekrar popcorn'umuzu oluşturduk. Bir tane zincirle bağladık. Şimdi hemen yanındaki üçlü trabzana da batarak ilerleyebilirsiniz ya da 4 tane, yani burada sonuçta 4 tane olacak şekilde battığınız zaman herhangi bir problem olmayacaktır. İsterseniz hemen dibine batıp şuradakine üzerine batmayın ya da direkt buradan sıradan 4 tanesinin üzerine 4 tane üçlü trabzan. Nasıl istiyorsanız. Önemli olan burada popcorn'dan sonra 4 tane üçlü trabzan olması. Tekrar boşluğa geldim. Tekrar buraya 2 tane üçlü trabzan, araya 2 zincir çekip tekrar köşemizi oluşturuyoruz. Bütün sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Üçlü popcornlu sırayı da tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Köşemi yaptım. Tekrar 2 tane üçlü trabzan, 4 tane üçlü trabzan ve şimdi tekrar popcorn. Şimdi burada 4 tane yapmamız lazım. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyorum şimdi hemen aynı yuvaya. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ikisinin arasına bu kısma 5 tane üçlü trabzan. Üçüncüsünü bu kısma, dördüncüsünü de bu kısma yapıyorum. 4 tane oldu. Üzerine ilmek atıp yine hemen dibine değil de bu sefer yanlamasına gidiyorum. Çünkü buraya batmak biraz zor olabiliyor. Başlarken evet bir tane şunun tepesine batmayıp öyle ilerliyorum ama sonrasında da şu dibine batmak biraz zor olduğu için şu 4 tanenin üzerine, son 4'ün üzerine batıyorum ama siz isterseniz şuradaki ilk 4'ün de üzerine üçlü trabzan yapabilirsiniz. Dört tane yapıyorum. Aralarda yine 2 tane üçlü trabzan. Sonra 2 zincir ve yine tekrar köşemizi yapıyoruz. Son sıraya geldim ama son sıraya geldiğimde sarı ipim bitti. O yüzden yeşil ip bağladım. Hemen 2 zincir çektim. Tekrar köşe yapmak için ortaya doğru geliyorum. Bu ipi de yine içinde kaybedeceğim. Yani buraya köşe yaparken bu iplerimi ben genelde kesmiyorum. İçeride kaybetmeyi tercih ediyorum. Burada sarı olmasını çok önemsemiyorum ama siz isterseniz biraz daha ipini daha az da bırakabilir. Yani direkt yeşille de başlayabilirsiniz. Ördüğüm tüm motiflerde buna dikkat ettim. Yani çok keskin olmasını istemiyorum. O yüzden iplerim geçişli oldu. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve son sıra. Son sırada hemen şöyle göstereyim. 2 tane üçlü trabzan, 1, 2, 3, 4 tane üçlü trabzan. Şuraya yine bu popcorn,
buraya, buraya, buraya ve buraya. Tekrar 4 tane üçlü trabzan, sonra ikili trabzan, sonra köşe. Bütün sırayı bu şekilde geliyorum. İsterseniz siz daha da fazla büyütebilirsiniz. Yani aynı mantıkla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacak şekilde de ilerleme yapabilirsiniz. Bir tane daha önceden yapmış olduğum bir yastıkta nitekim daha uzun bırakmıştım. Burada ise biraz daha kısa bıraktım. Yani 5 tane de bitireceğim. Hemen bu sırayı da geliyorum. Daha sonrasında da birleştirmelerine geçeceğim. Son sırayı da bitirdim. Hemen nasıl bitirdiğimi de göstermek istiyorum. 2 tane zincir çektim. Buradaki en başındakinin tepesine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle bağlayıp bir zincir çekerek ipimizi buradan kesiyoruz. Kestikten sonra da ipimizi arkada ilmeklerin arasından geçirerek, hatta şurada bağlayabiliriz de bir tane. Sonrasında ipimizi kesiyoruz. Siz de benim gibi eğer bu ipten kullanacak olursanız bu ipten yaklaşık olarak 4 tane bu motiften çıkıyor. Başka iplerde tabii ki çıkan motif sayısı değişecektir. Hemen ölçmek istiyorum. 22 santim. 22 santim şeklinde bir kenarı 22 santim olan bir kare elde ettik. Ne kadar bir parça yapmak istiyorsunuz? Mesela önemli olan burada bu. Hemen şöyle bir çizim yapalım. Her bir motifimizin kenarı 22 santim. Ben kullandığım tek kişilik battaniyede 6'ya 9 yaptım. Yani kısa kenarında 6 tane var. Uzun kenarında 9 tane var. 6 çarpı 22 132 santim yapıyor. 9 çarpı 22 de 198 santim yapıyor. Yani benim yaptığım battaniye 198 santim boyunda ve 132 santim eninde bir battaniye oldu. Bu içlerine bu şekilde motiflerimizi yerleştirdim. Şimdi bunları nasıl birleştirdiğime bakalım. Birleştirmelerimi ben yeşil ipimle yaptım. Ters kısımlarını birbirine bakacak şekilde diğer motifinde, bu motifinde ikisini böyle bakın, yüz kısmı bana doğru dönük bu şekilde üst üste yerleştirdim ve köşeden ilmeğimi geçiriyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu üçlü trabzanların tepesinde şu şekilde ilmeğimiz var bakın. Bunun arka ilmeğinden alarak yapıyorum ben. Siz burada tabii ki her ikisinden alarak da gerçekleştirebilirsiniz. Bunun arka ilmeğinden alıyorum. Diğerinin de yine aynı şekilde arka ilmeğinden alıyorum. Ve her ikisine sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar bakın. Arka ilmek. Burada da yine arka ilmek. Birleştiriyorum. Burada 3 tane trabzan olduğu için 3 tane de burada birleştirmemiz olacak. Yine bu ipimi de arada bir kaybediyorum. Buradaki 2 zincirlerin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar üçlü trabzanlarımın üzerine geldim. Batıyorum. Arka ilmeğinden. Yani ikisini aldığımda tek bir ilmek olarak şeklinde de düşünebilirsiniz. Bu şekilde bağlıyorum ve sık iğne. Sayı aynı olduğu için birebir ilmeklerimiz gelecektir. Ben bu şekilde 9 tanesini birleştirdim. Yani
Şuradan göstereyim hemen. 9 tane böyle birleştirdim. 9 tane, 9 tane, 9 tane bu şekilde 6 tane yaptım. Daha sonrasında da bunları yanlamasına birleştirdim. Hemen ilk önce bir birleştirip sonrasında da onu göstereceğim. Şimdi popcornlarıma geldiğim zaman her iki popcornumun da dibinden birleştiriyorum sık iğneyle. Aralarında bir zincir çekmiştik. O zincirlerinden de bir tane sık iğneyle birleştiriyorum. Birleştirdim. Aralarından da tekrar birleştiriyorum. Şöyle göstereyim hemen. Birleştirmemiz şu üstünde şöyle hafif bir kabarıklık oluşacak. Bu şekilde birleştiriyoruz. Sonuna geldiğimde yine köşeden birleştiriyorum. 2 tane sık iğne ile bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Bu şekilde 9 taneyi birleştirdim. Bakın renkleri hepsinin farklı. Şimdi diğer 9 taneyi yan yana koyacağım. Bu sefer buradan birleştireceğim. Bu şekilde daha kolay olacağını düşündüğüm için ilk önce 9 tanesini birleştirdim. Boyu ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız o kadar motifi birleştirip sonra yanlarındaki motifi tek sıra halinde birleştireceğim. Tabii ki daha küçük battaniye de yapabilirsiniz. TV battaniyesi de yapabilirsiniz. Çocuklar için de daha pamuklu iplerden battaniyeler de örebilirsiniz. Tabii daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Ya da bunlardan yelekte olabilir, hırkada olabilir, etekte olabilir. Ne yapmak istiyorsanız bu motifi her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi bu yanına 9 tane daha koyup ikisini birleştiriyorum. Köşeleri de bu aralarda 3 tane, köşelerde 3 tane zincirimiz vardı. Bunun içerisine yine iki taraftan alarak sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Sonra şunun tam ortasından geçirip diğerinin de aynı şekilde ortasından geçirerek sık iğne yapıyorum. Bu sefer bu taraftakinin içerisinden geçiriyorum. Yine karşı tarafınkinden de. Buraya da yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar bu arka ilmeklerden alarak devam ediyorum. Evet, bu birleştirmelerimi de yaptım. Bakın bu dikey olarak şöyle hepsini birleştirdim. İlk önce bir 9 taneyi yan yana birleştirmiştim. Sonra da hepsini bu şekilde birleştirdim. Toplamda 54 tane motif ördüm bunun için. Yani günlük 2 tane motif örerseniz yaklaşık olarak bir ay içerisinde benim yaptığım büyüklükte bir battaniyeyi bitirebilirsiniz. Şimdi kenar kısımlarına hemen nasıl yaptığıma bakalım. Kenar kısımlarına isterseniz herhangi bir uç örneği yapabilirsiniz. Ama ben yapmayı çok tercih etmedim. Zaten kendisi gayet renkli bir battaniye oldu. O yüzden daha sade tutmayı daha uygun buldum. Onun için de bütün her tarafına sık iğne. Her tarafına köşelerde biraz daha fazla. Şu orta kısmı da yapıyorum ben. Sonra tekrar sık iğne olarak devam ediyoruz. Bütün her tarafında bu şekilde sık iğne geldikten sonra ister bu şekilde bırakabilirsiniz ya da bir sırada ters sık iğne gelmeyi düşünüyorum. Hemen onu da göstermek istiyorum. Yani bu sefer sol tarafa doğru gidiyorken sol tarafa doğru örgümüzü biz bu şekilde ilerlerken şimdi sağ tarafa doğru gidiyoruz. Tabi sağ elini kullananlar için söylüyorum. Eğer sol elinizi kullanıyorsanız bu dediklerimin tam tersini yapmanız lazım. Hemen bakın sağ
taraftaki ilk ilmeğime batıp sık iğne yapıyorum. Batıyorum, sık iğne yapıyorum. Batıyorum, sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğe bu şekilde sık iğne yaparsanız bu şekilde daha sık olacaktır. Ama siz isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bir tane atlayıp ondan sonra sık iğne yapabilirsiniz. Bir tane atladım, ikinciye sık iğne yapıyorum. Bir tane atladım, ikinciye sık iğne yapıyorum. Bir tane atladım, ikinciye sık iğne yapıyorum. Ya bu şekilde ya da bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bütün her tarafını bu şekilde geldikten sonra battaniyemiz hazır. Battaniyem bitti. Gayet de renkli, güzel bir battaniye oldu düşünüyorum. İsterseniz siz içerisine herhangi bir pamuklu kumaşla da kaplayabilirsiniz. Ya da sadece bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamıyla tercih burada size ait. Yapmak isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa tabii ki mesajlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.